Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kavanoz boyama videosu çekmediğimi fark ettim. Ve bu videoları özleyenler için hemen yeni bir fikir ürettim. Çok kolay ve şık bir dönüşüm oldu. Hemen yapılışını anlatıyorum. Öncelikle kavanozu boyayarak başladım. Açık bir renkle boyamayı tercih ettim. 2 kat boyamam yeterli oldu. Kullanacağınız boyanın markasına göre bu değişecektir. Maksimum 3 katta boyamanız gerekebilir. Benim genelde dekoratif çalışmalarımda kullandığım boya Rich'in Multisurface olanı. Diş fırçasını vizon rengi boyanın içerisine batırıp kavanozun etrafına püskürtmeler yaptım. Püskürtmeyi yumuşak hareketlerle ve yakından yaparsanız küçük küçük desenler elde etmiş olursunuz. Eğer parmağınızı sert ve hızlı bir şekilde çekerseniz çizgi çizgi daha büyük desenler elde edebilirsiniz. Ben her iki deseni de kullandım. Aynı uygulamayı kapağına da yaptım. Pinterest'te gördüğüm bu kuşlu deseni telefonuma indirdim. Ardından kırtasiyeye istediğim ölçülere verdim ve A4 kağıdına bastırdım. Bu şekilde 4 tane renkli çıktı aldım ve kenarlarından kestim. Daha sonra kestiğim desenlerin arka kısmına dekopaj tutkalı sürdüm ve kavanozun ortasına yapıştırdım. Kağıdı yırtmadan kuru bir peçeteyi kağıdın üzerine hafifçe bastırdım. Hem varsa hava kabarcıkları kaybolmuş oldu, hem de daha iyi yapışmasını sağladı. Bana bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Kağıdın herhangi bir özelliği yok. Normal bildiğimiz A4 kağıdı. Üzerine istediğiniz resimlerin renkli çıktısını alabilirsiniz. Sadece çözünürlüğünün yüksek ve fotoğrafında net olması gerekiyor. Tabii kullanılan yazıcının mürekkebi de önemli burada. Çünkü dekopaj tutkalı sürdüğümüzde bazen boyaları akabiliyor. Resimleri peş peşe yapıştırıp bütün bir görüntü elde ettim. Benim kullandığım kavanoza 4 tane resim yeterli oldu. Resimlerin üzerine de dekopaj tutkalı sürdükten sonra kurumaya bıraktım. Daha sonra su bazlı parlak vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Boyadığınız kavanozun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız en az 2 kat vernik uygulama yapmanız gerekiyor. 21 günlük kemikleşme süresini tamamladıktan sonra elde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Elimde bu şekilde kuş figürleri vardı. Onu da kavanoza uygun şekilde boyadım ve kapağın üstüne hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Daha sonra kavanoza doğal rafya bağladım ve çalışmamı bitirdim. Bugün de sıradan bir kavanoz boyadım. Tatlı kuş desenleriyle süsledim. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Videomu beğenip yorum yapıp ve bir de paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak yanındaki zil işaretinden bildirimleri açabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.